Merhaba arkadaşlar, selamun aleyküm. Ramazan'da böyle iftara nefis bir mantı yapayım diyorsanız size mantı açmanın çok kolay bir yöntemini vereceğiz. Mantı yumaklarımızı hazırladık, açtık ve şimdi de içlerini dolduruyoruz. Bu yöntemle tek seferde 199 adet mantı çıkartacaksınız arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Mutlaka bu kolay ve pratik yöntemi denemenizi ısrarla öneriyorum. Ve öyle de bir ölçüsü var ki hem hamuru ince oluyor hem çok lezzetli oluyor ve iftarda ailenizle ve aile bireyleriniz ya da misafirlerinizle bu mantının tadına doyamayacaksınız. Şimdi kıymalarımızı güzelce içerisine yerleştirdik. Şimdi ikinci kat hamurumuzu da açtık arkadaşlar. Böyle kardağımızın üzerine bunu yayıyoruz. Şöyle elimizde de birazcık un serpiştireceğiz üzerine. Merdanemizde de üzerinden geçiyoruz. Merdane ile geçtikten sonra da şöyle hamurumuzun kenarlarını alıyoruz. Zaten direkt geliyor. O aldığımız hamuru da zaten tekrar açmada kullanacağız. Ziyan etmiyoruz. Şimdi aparatımızı aldık. Parmağınızda dokunduğunuz anda bütün mantılar bakın geliyor. O kadar kolay ve pratik bir yöntem ki bu. Eğer yapmadıysanız mutlaka denemenizi öneriyorum. Videomuza da başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, nokta dahi olsa yorum yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Her gün saat 12'de yeni tarif paylaşıyoruz. Şimdi en güzel mantı içi tarifimizi yapacağız arkadaşlar. Yarım kilo kadar orta yağlı kıymamız var. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tatlı toz biberimi ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı nanemi ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı da pul biberimi ilave ediyorum. 2 adet de soğanım var arkadaşlar. Bunu ilave edeceğim. Şöyle. Biraz da sıvı yağ ilave ediyorum içerisine. Mantı içine bence en güzel yakışan malzemeler bunlar arkadaşlar. Güzelce yoğuracağım. Bir 5-10 dakika arası da yoğuracağız arkadaşlar. Hamurunu da hazırlıyoruz arkadaşlar. 1,5 kilo kadar un aldık. İçerisine koyduk. 3 adet de yumurtamı tam ortasına koyuyorum. 2 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şimdi suyu da ilave ediyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş bir yandan hamurumuzu iyice karıştırıyoruz. Bir yandan da azar azar da su ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuz şu anda istediğimiz kıvama geldi. Kulak memesinden bir tık daha sert yaptık hamuru. Suyu fazla biraz koyarsanız eğer un koyarak da kıvamı zaten kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Yani bunun kıvamı kulak memesinin bir tık sert arkadaşlar. Hamurumuz hazır. Evet, masamızı biraz unladık arkadaşlar. Hamurumuzu da masamıza alacağız. Bezeler haline getirip bu şekilde, çünkü birazcık dinlendirmek istiyoruz. Bezelerimizi de kesiyoruz arkadaşlar. Normalde leğenin içinde de tabii hamuru dinlendirebilirsiniz ama biz bezeler haline getirip bu şekilde de dinlendiriyoruz. Evet, bezelerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi üzerine de bir örtü de sereceğiz. Tepsime alacağım bezelerimi. Şimdi örtü seriyorum. Biraz dinlendiriyorum arkadaşlar hamurumu. Bezelerimizi tek tek yaptık arkadaşlar. Şimdi de hamurumuzu açacağız. Çoğunuz tabii ki bunu biliyorsunuzdur. Biz bilmeyenlere bir örnek olsun diye bir tane hamuru açıyoruz şimdi. Evet, hamurumuzu iyice açtık arkadaşlar.
Şimdi arkadaşlar mantı açma aparatımız da bu. Hamurumuzu üzerine koyuyoruz. Bu ölçüye göre hamuru da açarsanız mantının hamuru da gerçekten çok ince oluyor. Hem tek seferde 199 adet mantı çıkartacaksınız bunda. Hem de hamurunuz çok çok ince olacak. Çok lezzetli olacak. Kıymaları da arkadaşlar gördüğünüz gibi kasnağımızın yerleri belli. Kıymaları da kasnağın içerisindeki boşluklara yerleştiriyoruz. Evet, son mantılarımızı da arkadaşlar diziyoruz. Neredeyse bitmek üzere arkadaşlar kıymalarımız. Evet, ikinci hamurumuzu da açtık arkadaşlar. Bunu da üzerine yayıyoruz bu şekilde. Biraz da un serpeceğiz üzerine. Şimdi merdanemizle de üzerinden geçiyoruz. Çok fazla vaktiniz de almayacak. Bunu yaptığınız zaman ilk defa yapanlar için söylüyorum. Yıllarca boşuna saatlerce mantı yummayla ya da açmayla uğraşmışım diyeceksiniz. İki faydası var. Birisi hamurlarınız çok ince oluyor. Mantınız çok lezzetli oluyor ve tek seferde dünya kadar 199 adet mantıyı da çıkartmış oluyorsunuz. Kenarlarını da alıyoruz. Şimdi arkadaşlar mantılarımızı da çıkartmaya geldi. Parmağınızla böyle dokunmanız yeterli. Hemen zaten pıt pıt atıyor. Evet. Vallahi şahane. Bu yöntemi bulduğumuzdan beri her yaptığımızda arkadaşlar bu kadar pratikliğe, kolaylığa biz bile inanamıyoruz. Evet arkadaşlar artık kalanları da çıkartıyorum. Evet, mantılarımız da arkadaşlar bitti. Şimdi mantımızı artık haşlayıp soslamaya kaldı sıra. Arkadaşlar kaynadı. Tuzumu da ilave ediyorum. Çok az da sıvı yağ. Bir de karıştırdım. Şimdi mantılarımızı da ilave ediyoruz arkadaşlar. Mantılarımızı şimdi komple haşlayacağız. Mantımız pişti arkadaşlar. Servis tabağımıza da alıyoruz. Bakın gerçekten çok güzel de duruyor. Çok da ince oldu hamuru. Sosumuzda sarımsaklı yoğurt yaptık biz. Sarımsaklı yoğurt döküyoruz üzerine. Mantının suyunu da biz dökmüyoruz. Mantının suyundan sarımsaklı yoğurdun içerisine de koyuyoruz. Salçalı sos yaparsanız mantıyı haşlamış olduğunuz sostan onun içerisine koyabilirsiniz. Biraz da nane ilave ediyoruz. Oh vallahi çok güzel gözüküyor. Bir de pul biberli bir sos yaptık. İsterseniz salçalı sos da yapabilirsiniz dediğim gibi. Mantımız hazır. Hepinize afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi, takip etmeyi, nokta dahi olsa yorum yazmayı unutmayın. Her gün saat 12'de yeni tariflerle karşınızdayız.